Herkese selam. Bugünkü görsel incelememizde gerçekten çok heyecan verici ve bir o kadar da derin bir konuya dalıyoruz. Kur'an'da adını sıkça duyduğumuz ama arkasındaki o muazzam tarihi ve teolojik bağlamı bazen gözden kaçırdığımız çok özel bir figürün izini süreceğiz. İshak peygamber. Onu sadece ismen değil, Kur'an'ın onu bize hangi sahnelerde sunduğunu ve etrafında dönen olayların aslında bizim hayatımıza nasıl dokunduğunu adım adım konuşacağız. Hazırsanız bu eşsiz hikayenin tam kalbine doğru yola çıkalım. Evet, hemen konuya girelim. Meryem suresi 49. ayet aslında bütün bu anlatının en kilit noktası. Dikkat ederseniz İshak peygamberin doğumu öyle sıradan rastgele bir olay gibi anlatılmıyor. Ortada çok güçlü bir sebep-sonuç ilişkisi var. İbrahim peygamber babasının ve toplumunun putlarını reddedip onlardan uzaklaşmak gibi inanılmaz zor, çok acı verici bir karar alıyor. İşte İshak, İbrahim'in bu büyük feda edişinin, o eşsiz fedakarlığının doğrudan ve mucizevi bir ödülü. Yani inanç uğruna vazgeçmenin ilahi bir armağanı. Peki bu incelemede nasıl bir yol izleyeceğiz? Hızlıca bakalım. 1. Kur'an'da İshak peygamberin yeri. 2. İhtiyarlıkta gelen büyük müjde. 3. O meşhur tartışma. Kurban edilen çocuk kimdi? 4. İshak peygamberin üstün vasıfları. Ve son olarak 5. Soyu ve imtihanın sırrı. 1. Bölüm, Kur'an'da İshak peygamberin yeri. Biliyor musunuz İshak peygamberin hikayesini babası İbrahim'in o devasa inanç testinden ayrı düşünmek kelimenin tam anlamıyla imkansız. O sıradan bir varis değil, çok büyük bir misyonun taşıyıcısı. Şöyle düşünün, İbrahim peygamber geçmişini, köklerini, ailesinin sahte ilahlarını geride bırakmanın o derin ızdırabını yaşamasaydı İshak ona verilmeyecekti. O teolojik neden-sonuç ağı burada çok net. İshak, geçmişi feda edebilme cesaretinin en güzel meyvesi aslında. 2. Bölüm. İhtiyarlıkta gelen büyük müjde. Zariyat ve Hud surelerindeki ayetlere baktığımızda, insan aklının sınırlarını zorlayan o mucizevi anların kronolojisini görüyoruz. Olaylar tam olarak şöyle gelişiyor, melekler insan kılığında misafir gibi çıka geliyor ve İbrahim'e çok bilgili bir oğul sözü veriyorlar. Bu noktada eşi Sare'nin tepkisi çok insani değil mi? Kadıncağız şoka girip, ben kısır ve yaşlı bir kadının bu nasıl olur diyerek hayret ediyor. Yani düşünsenize onca yıldan sonra. Kim olsa aynı tepkiyi verirdi herhalde. Ama melekler, ilahi iradenin bizim fiziksel kurallarımıza takılmadığını vurgulayarak o büyük mucizeyi müjdeliyorlar. Ve İbrahim suresi 39. ayetteki o muazzam minnettarlık, övülmek o Allah'a yaraşır ki bana bu koca yaşımda İsmail ile İshak'ı verdi. İfadelerin gücüne bakar mısınız? Artık bedensel olarak tamamen umudun bittiği bir an. İşte İbrahim peygamber dualarının boşa gitmediğini bizzat yaşayarak anlıyor. Yüce Yaratıcı'nın asla fiziksel limitlere bağlı olmadığını ve samimi duaları kendi takdir ettiği en doğru zamanda mutlaka işittiğini gösteren inanılmaz bir şükür anı bu. 3. Bölüm, Kurban edilen çocuk kimdi? İşte geldik tefsir tarihinin en hararetli, en çok merak uyandıran konularından birine. Zebih, yani kurban hadisesi. İbrahim peygamber rüyasında oğlunu kurban ettiğini görüyor. Ama Saffat suresi 102. ayete veya hemen o anı anlatan bölümlere baktığımızda ilginç bir şey var. Kur'an kurban edilecek çocuğun ismini doğrudan vermiyor. Sadece Halim bir çocuk diyor, o kadar. İşte metnin ismi böyle ustaca dışarıda bırakması, aradan geçen 1400 yıla rağmen hala canlılığını koruyan devasa bir akademik ve teolojik tartışmanın doğmasına yol açıyor. Burada karşımızda iki devasa, çok güçlü görüş var ve biz her ikisine de tarafsızca bakacağız. Bir tarafta mesela Mustafa İslamoğlu gibi müfessirler bağlama ve ilk oğul vurgusuna dikkat çekip kurbanın İsmail olduğunu öne sürüyor. Hatta Saffat suresinin devamında İshak'ın ayrıca müjdelendiğini belirterek destekliyorlar bunu. Ama diğer tarafa bir bakıyoruz, Mustafa Öztürk'ün aktardığı o tefsir notlarında, Taberi gibi bir devin yanı sıra Hazreti Ali, Hazreti Ömer, İbni Mesud gibi çok çok önde gelen sahabelerin büyük kısmı kurban edilmek istenen çocuğun İshak olduğunu oldukça net argümanlarla savunmuşlar. İşin aslı, Kur'an'ın burada bizim dikkatimizi çekmek istediği şey, isimlerin kim olduğu değil, o teslimiyet ve adanmışlık eyleminin ta kendisi. 4. Bölüm. İshak peygamberin üstün vasıfları. Şimdi bu tarihi tartışmayı bir kenara bırakalım da Kur'an'ın bizzat İshak peygamberin karakterini nasıl çizdiğine bir bakalım. O sadece yaşlı bir babanın mucize oğlu değil,
Kesinlikle değil. Çok daha fazlası. İnanılmaz dinamik vasıfları var. Mesela güçlü deniyor, yani inancında sarsılmaz ve dirençli. Basiretli deniyor, olayların iç yüzünü şıp diye görebilen derin bir vizyoner. Salih, erdemli, dürüst ve muhlas, yani Allah tarafından seçilmiş, saf samimiyete erdirilmiş. Karşımızda duran tablo, eylem halinde olan oldukça aktif bir peygamber tablosu. Saydığımız bu muazzam özellikler nereden mi geliyor? Doğrudan Saat suresi 45 ve 46. ayetlerden. Allah orada açıkça, güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an buyuruyor. İshak peygamberi babası İbrahim ve oğlu Yakup'la tam da aynı o yüksek eylem ve vizyon makamında anıyor. Tabi buradaki güç öyle pazu gücü falan değil, dünyaları yerinden oynatacak bir inanç gücü. 5. ve son bölüm. Soyu ve imtihanın sırrı. Bana sorarsanız modern okuyucular olarak bugün bizim kendi hayatımıza çekeceğimiz en sarsıcı ve en net ders işte tam burada. Miras ve soya dair ne kadar ezberimiz varsa hepsini bozacak türden. Saffat suresi 113. ayet. O kadar net, o kadar acımasız bir dürüstlükle konuşuyor ki, onların neslinden gelenler arasında iyi davranan da var, kendi nefsine açıkça zulmeden de diyor. Yani ayet, sırf kan bağı var diye garanti edilmiş bir kurtuluş efsanesini adeta paramparça ediyor. Düşünsenize, dev bir peygamberin soyundan gelmek bile kimseye otomatik bir cennet bileti kesmiyor. Burada geçen muhsin ve zalim kavramları aslında bütün meseleyi özetliyor. Muhsin, peygamberin izinden giden, elini taşın altına koyan, iyi işler yapan kişi. Ama zalim, işte o, ne kadar kutlu bir soydan gelirse gelsin, yanlış yapan ve aslında kendi kendine kötülük eden kişi. İshak'ın soyu içinde bu her iki grubun da var olduğu gerçeği, bireysel irademizin o meşhur genetik mirastan kat ve kat üstün olduğunun en büyük kanıtı. Değerli tefsirci Suat Yıldırım Hoca'nın bu noktada kullandığı tek bir cümle var ki bence tam hedefi vuruyor, önderlik soydan ileri gelmez. Gerçekten de öyle. İshak peygamberin kanından gelmek elbette muazzam tarihi bir şeref ama inanın kurtuluş için bedava bir geçiş hakkı değil. Gerçek erdem, gerçek önderlik kanla ya da DNA ile miras alınmıyor, onu kendi sağlam inancınızla, kendi çabanızla bizzat hak etmeniz gerekiyor. Ve son olarak sizleri şu düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Şöyle bir düşünün. İshak gibi devasa bir peygamberin doğrudan soy ağacında bile zalimler, o yanlışa sapanlar çıkabiliyorsa, peki biz kendi inancımızdaki o şahsi sorumluluğumuzu nasıl değerlendirmeliyiz? Gerçekten bizi kurtaracak olan şey mensup olduğumuz aile, geçmişimiz veya kimliğimiz mi? Yoksa her sabah uyandığımızda kendi özgür irademizle hayata kattığımız o eylemlerimiz mi? Bu görsel anlatımımızda İshak peygamberin Kur'an'daki derinliğine daldık ve bence en büyük ders şuydu. Kimse ama kimse sizin yerinize o imtihanı veremez. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bu sorular üzerine biraz düşünün derim. Hoşça kalın.